Merhaba arkadaşlar, ben Yeliz Koç. Kocaeli Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Size otonom araçlar ve robotik sistemleri giriş dersinin 3. dersini anlatacağım. Geçen hafta ve ondan önceki hafta birinci ile ikinci dersi anlatmıştık. Bu hafta 3. dersi anlatacağım. Nerelere kadar gelmiştik, neleri anlatmıştık? Hemen hızlıca bir bakalım. Lider'i anlatmıştık. Liderden sonrasında arkadaşlar. Radarı anlattık ve şu an sıra kameralarda. Kameralar nedir? Kamera nedir? Otonom araçlar çevrelerini algılamak ve güvenli bir şekilde yol almak için çok çeşitli sensörler kullanır. Bu sensörlerin en önemlilerinden biri kameralardır. Kameralar aracın çevresini görsel olarak algılayarak nesne tespiti, şerit takibi, trafik işaretlerinin okunması ve yayaların tanımlanması gibi birçok kritik görevi üstlenir. LiDAR ve radar gibi sensörlerle birlikte çalışarak sensör füzyonu adı verilen veri bütünleştirme süreci ile çevresel algıyı güçlendirir. Peki kameraların yapısı nedir arkadaşlar? Bir kameranın temel yapısı lens, görüntü sensörü, görüntü işleme birimi ve veri iletim bileşenlerinden oluşur. Lens ışığı odaklayarak sensöre iletir. Sensör bu ışığı elektriksel sinyallere dönüştürür. Yani sırasıyla ilk önce lense ışık geliyor. Lens bu ışığı odaklıyor ve sensöre iletiyor. Sensör de bu ışığı elektriksel bir sinyale dönüştürüyor arkadaşlar. Bu sinyaller dijital işleme biriminde görüntüye çevrilir. Otonom araçlarda genellikle yüksek çözünürlüklü sensörler tercih edilir. Çünkü hızlı tepki süresine sahiptir. Biraz önce ne demiştik arkadaşlar şurada? Ee, Kameralarda lens ışığı odaklayarak sensöre iletir. Sensör de bu ışığı elektriksel sinyale dönüştürür. Şimdi fotoğraftan bakalım. Lense ışık geldi, ışığı odakladı ve daha sonrasında bu ışığı sensöre iletti. Yani önce ışık geliyor, sonrasında elektriksel sinyal oluşuyor sensörden. Sonra da bu dijital görüntüye dönüşüyor. Bu şekilde arkadaşlar kameraların çalışma prensibi. Kameraların özellikleri. Bir kameranın performansını belirleyen başka teknik özellikler nelerdir? Çözünürlük vardır, görüş açısı, dinamik aralık, FPS, FPS'de şudur arkadaşlar Türkçesi saniye başına kare yani saniye başına kare bir görüntü alarak herhangi bir görüntü alarak daha net ve daha kesin sonuçlar geliyor. İşlem gecikmesi ayrıca dış ortam koşullarına karşı dayanıklılık, AP derecesi ve gece görüş kabiliyeti ve otonom sürüşe kritik önem taşır. Otonom araçlarda kullanılan kamera türleri. Monoküler kameralar tek lensli kameralardır. Şerit takibi, trafik ışığı ve işaret algılamada kullanılmaktadırlar. Stereo kameralar vardır arkadaşlar. İki lensli yapısı sayesinde derinlik algısı sağlar. Nesne mesafesini tahmin eder. RGB kameralar renkli görüntü sağlar. Görsel tanıma algoritmalarında kullanılır. Kızılötesi kameralar vardır. Gece görüşü için kullanılır. Düşük ışıkta objeleri tespit etmektedir. Termal kameralar zaten isminden de anlaşılacağı gibi sıcaklıkla ilgilidir. Sıcaklık farklarını algılar. İnsan ve hayvan tespitinde termal kameralar çok etkilidir arkadaşlar. 360 derece panoramik kameralar vardır. Bunlar da aracın çevresini tamamen izler. Park yardımı ve düşük hızda manevralarda kullanılmaktadırlar. Daha sonra kamera verilerinin işlenmesi nasıl olur? Buna bakalım. Kameralar tarafından toplanan görsel veriler yapay zeka tabanlı görüntü işleme algoritmalarıyla analiz edilir. Derin öğrenme modelleri, nesne tespiti ve sınıflandırma için kullanılır. Bu sayede araçları, trafik işaretlerini ve yolları tanımlayabilmektedir. Kamera yerleşimi ve araç üzerindeki konumlandırması nasıldır? Bakalım. Otonom araçlarda kameralar genellikle aracın ön, arka, yan ve tavan bölgelerine yerleştirilir. Bu yerleşim 360 derece görüş elde etmeyi sağlar. Ön kameralar uzun menzilli algılama için, yan kameralar kör noktaları ortadan kaldırmak için, arka kameralar ise geri manevralarda kullanılır.
Mesela şurada bir aracımız var arkadaşlar. 1, 2, 3 numara trafikal, hani 3 gözlü gibi oluyor bu artık. 4 numara nerede? Arkada. Arkadan görünüm demek. Sonrasında 5 ve 6 numara var. 5 ve 6 numarada öne bakan demek. Ve 7 ve 8 numarada şurada arkaya dönük demek bunlar da arkadaşlar. Tekrardan bakın. 1, 2, 3 numara şu mavi renk. 4 numara pembe. Sonrasında 5 ve 6 numara şu yeşil oluyor. Öne bakan demek. Zaten öne doğru o yüzden. 7 ve 8'de şu sarı renk arkaya doğru olan oluyor. O da zaten arkaya dönüktü. Daha sonrasında arkadaşlar hmm, bir otonom araç ve şunu biraz daha küçülteyim. Şimdi sırasıyla kameraların nerede olduğunu göstermişler. Ben bunların Türkçesini size çevireceğim. 1 numara arka planın üzerine bir kamera monte edilmiştir. Şurada gördüğünüz gibi. 2 ultrasonik sensörler varsa ön ve arka tamponlarda bulunur. Şurada gördüğünüz gibi ultrasonik sensörler. 3 her kapı direğinde bir kamera monte edilmiştir. Şurada gördüğünüz gibi her kapı direğinde bir tane kamera monte ediliyor. Dördüncüsü dikiz aynasının üzerinde ön cama 3 kamera monte edilmiştir. Şuraya 3 tane kamera monte edildiğini söylüyor arkadaşlar. Her ön çamurla bir kamera monte edilmiştir. Bu da beşinciydi. Gördüğünüz gibi şurada, şu kısımda. Altıda radar, yani radarları varsa eğer ön tamponun arkasına monte edilmiştir. Yani monte edilirse de şu şekilde olacağını söylüyor. Daha sonrasında burada karşımızda Waymo'nun bir modeli var arkadaşlar. Waymo'nun bu modelinde 29 tane kamera, 5 tane lidar, 6 tane radar bulunmaktaymış. Burada da ayrı bir otonom araç modeli var. Kamera teknolojisinin geleceği, kamera teknolojileri hızla gelişmektedir. Gelecekte yüksek dinamik aralıklı, yapay zeka destekli adaptif kameralar, sis, kar, yağmur gibi zorlu hava koşullarında dahi güvenilir algılama yapabilecektir. Ayrıca kameraların lidar sensörlerine alternatif veya tamamlayıcı rolü güçlenmektedir. Sonuç olarak baktığımızda arkadaşlar ultrasonik sensörlere gözüdür. Gelişen görüntü işleme algoritmalarıyla birlikte çevresel farkındalıkla kilit rol oynarlar. Ancak ışık koşullarına ve hava şartlarına duyarlılıkları nedeniyle lidar ve radar sensörleriyle birlikte çalışmaları zorunludur. Aslında lidar, radar ve kameralar hepsi birlikte çalışarak aracın etrafında ne var ne yok, yani nerede yaya olur, hayvan olur, ışıklar olur, hepsinin hepsinden farkında ve buna göre hareket ediyor. Bunların takım halinde çalışmasıyla. Daha sonra ultrasonik sensörler var arkadaşlar. Ultrasonik sensörler nedir bakalım. Ultrasonik sensörler insan kulağının duyamayacağı frekanslarda, yani bunlar 20 kHz ile 400 kHz arası ses dalgaları kullanarak cisimleri algılayan sensörlerdir. Otonom araçlarda bu sensörler yakın mesafedeki nesneleri tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle park yardımı, engel algılama ve düşük hız manevralarında kritik rol oynamaktadırlar. Ultrasonik sensörlerin çalışma prensibi nasıldır? Time of flight, yani uçuş zamanı prensibiyle çalışmaktadırlar. Sensör bir ses darbesi gönderir, dalga bir engele çarptığında yansır ve sensöre geri döner. Gidiş dönüş süresine göre mesafe hesaplanır. Bunun formülü de şudur arkadaşlar. D eşittir C çarpı T bölü 2, yani C zaten sesin havadaki hızı, T de sesinin gidiş dönüş süresi. Bunları çarpıp sonrasında ikiye böldüğümüzde bu mesafeyi hesaplamaktadır sensörler. Şuradan da. Burada da görüyorsunuz bu görselde. Dalga geliyor, bir engele çarpıyor. Sonrasında bu engele çarptıktan sonrasında geri yansıyor sensöre. Daha sonra bu aradaki süreye göre sensörde hesaplama yapıyor ve
aradaki mesafeyi ölçerek aslında engelin ne kadar uzaklıkta, ne kadar yakınlıkta olduğunu hesaplamış oluyor. Bu sensörün yapısına baktığımızda neler vardır? Piyozoelektrik transistör vardır. Alıcı verici diyafram vardır. Sinyal işleme devresi, kontrol ünitesi, muhafaza ve bağlantı portları bulunmaktadır bu sensörün yapısında. Ultrasonik sensörlerin özelliklerine bakarsak çalışma frekansı 40 kHz'dir yaygın olarak. Algılama mesafesi ise 0,02 metre ile 5 metre arasındadır. Çözünürlüğü 1 santimetre yani aşağı yukarı. Tepki süresi 20 ile 50 milisaniye kadardır. Açısına bakarsak da algılama açısı 60 derece ile 120 derece arasındadır. Bu sensörlerin avantajları ve dezavantajlarına bakarsak da avantaj olarak düşük maliyet, basit yapı, kısa mesafede yüksek doğruluk karşımıza çıkmaktadır. Dezavantajları ise hava koşullarından etkilenebilir, yüksek hızlarda da verimsizdirler. Şimdi ultrasonik sensörlerin çeşitlerine bakarsak çalışma moduna göre ikiye ayrılmaktadır. Tek elemanlı yani monostatik aynı transdüser hem gönderici hem alıcıdır. Çift elemanlı yani bistatikte gönderici ve alıcı ayrıdır. Daha hassas ölçüm sağlamaktadırlar. Kullanım alanına göre ise 3'e ayrılıyor. Kısa menzilli sensörler vardır. 0 ile 2 metre arasını ölçer. Orta menzilli sensörler vardır. Bunlar da 2 ile 5 metre arasını ölçer. 360 derece ultrasonik diziler araç çevresi tarama yapar bunlarda. Gördüğünüz gibi ultrasonik sensörler şurada bulunuyor mesela arkadaşlar. Geriye doğru araç giderken ölçüyor. Şu şekilde fotoğraflarda gördüğünüz gibi. Mesela buradan da yandan araç gelecek. Buradan dalgaya gidiyor. Dalga yansıma yaparak sensöre geri dönüyor ve bu aradaki süreyle birlikte mesafeyi hesaplıyor. Ona göre de hareket ediyor. Otonom araçlarda kullanım alanları nerelerdir ultrasonik sensörlerin? Park yardım sistemleri, otomatik park etme, düşük hızlı çarpışma önleme, kör nokta uyarısı, arka engel tespiti, yakın mesafe navigasyon. Sonuç olarak baktığımızda da ultrasonik sensörler otonom araç teknolojilerinde yakın mesafe algılama bileşenidir. Lidar, radar ve kamera sistemleriyle birlikte çalışarak çevre farkındalığını arttırmaktadırlar. Düşük maliyetleri nedeniyle park sistemleri ve düşük hız manevralarında yaygın şekilde kullanılmaktadırlar. Diğer sensörlerle karşılaştıralım. Diğer sensörlerle hepsini karşılaştıralım arkadaşlar. Ultrasonik, radar, lidar, kamera hepsini birden bakalım. Menzil ultrasonikte 0 ile 5 metre, radarda 250 metre, lidarda 200 metre, kamerada da 100 metre ve daha fazlası var. Çözünürlük olarak baktığımızda ultrasonikte düşük, radarda orta, lidar ve kameralarda yüksek çözünürlük görüyoruz arkadaşlar. Maliyet olarak baktığımızda ultrasoniğin zaten avantajlarından birisi maliyeti düşük olmasıydı. Ultrasoniğin çok düşük, radarın orta, kameranın da orta, lidarın ise maliyeti çok daha yüksek arkadaşlar. Geçen hafta da söylemiştik zaten. Havadan etkilenme seviyesine baktığımızda ise arkadaşlar ultrasonik sensörlerin orta bir seviyede etkilenmesi var. Radarın ise havadan etkilenmesi düşük. Lidarın yüksek. Lidar zaten lidarın havadan etkilenip neden bu kadar çabuk bozulduğunu geçen hafta da anlatmıştık. Kameraların da yüksek. Kullanım alanı olarak baktığımızda ultrasonik, park ve yakın mesafelerde. Radar uzun menzil. Lidar 3D haritalama, kamera ise görsel analiz olarak kullanılmaktadır. Daha sonra IMU sensörlerimiz vardır. IMU nedir? Bir aracın veya nesnenin konumunu, hızını ve yönünü ölçmek için kullanılan ataletsel bir sensör birimidir. IMU genellikle jiroskop, ivme ölçer ve bazen manyetometre içerir. Otonom araçlarda IMU, aracın hareketlerini doğru bir şekilde izlemek ve diğer sensörlerle birleşerek çevresel farkındalığı arttırmak için kullanılmaktadırlar. Daha sonra arkadaşlar burada fotoğraf görüyoruz. Fotoğrafta da şu
kısım fotoğraf görüyoruz. Bu fotoğrafta şu kısım ivme ölçer oluyor. Şu kısımda jiroskop oluyor. Ee, burada bu yalpalamak anlamına geliyor. Burası bu y ekseni saha olarak geçiyor ve x eksenine baktığımızda yuvarlanmayı temsil ediyor aslında. Bu da nasıl oluyor? İvme ölçer ve jiroskopun birleşimiyle meydana geliyor. Jiroskopun ne olduğunu açıklayayım size. Açısal hız sensörü olarak da bilinen jiroskop, yönü algılamak ve korumak için kullanılan bir cihazdır. Açısal momentum korunumu teorisine dayalı olarak çalışmaktadır arkadaşlar jiroskop. Bu şekilde. Şimdi IMU'nun çalışma prensibine gelelim. IMU, hareket ve konum ölçümlerini doğrudan ölçmektedir. İvme ölçerler doğrusal ivmeyi ölçer. Jiroskoplar açısal hızı ölçer. Zaten jiroskopta biraz önce söylediğim gibi açısal momentumun korunumu teorisine dayalı olduğunu açısal hızı ölçmektedir. Manyetometreler dünya manyetik alanını ölçerek yani referans alarak yön bilgisi sağlar. Bu veriler zamanla entegrasyon yapılarak aracın konumunu, hızı ve yönü hesaplamaktadır. İvme ve hız entegrasyonu örneği bu şekilde görmekte bu şekildedir arkadaşlar. A ivmedir zaten. V hız, S ise konumdur arkadaşlar. Biraz önce burada yavın burada bunu yalpalamak, daha sonrasında y ekseninin saha ve x ekseninde de yuvarlanmak anlamına geldiğini söylemiştim biraz önce. İmonun yapısını ve bileşenlerine bakarsak 3 ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar ivme ölçer, x, y, z eksenlerinde doğrusal ivmeyi ölçmektedir. Jiroskop x, y, z eksenlerinde açısal hızı ölçer. Manyetometre ise bu isteğe bağlı olarak bulunmaktadır. Dünya manyetik alanını ölçerek yön tayini sağlar. Ayrıca sensör verilerini işleyen bir mikro denetleyici ve veri çıkış bağlantıları da içermektedir. Daha sonrasında ölçülen parametre özelliklerini ve değer açıklamalarına bakalım. Ölçülen parametreler nelerdir? İvme, açısal hız, yön. Eksen sayısı 3 veya 6 eksenli olabilir. Bu da nasıl? 3 aksel ivme, 3 de aksel jiroskop olmak üzere. Çözünürlüğüne baktığımızda da mikro G ve derece saniye hassasiyetindedir. Tepki süresi 1 ile 10 milisaniyedir. Menzili 2 ile 16 arasındadır. Jiroskopu da bu şekilde arkadaşlar. Avantajlarına bakarsak GPS sinyali yokken bile hareket takibi düşük gecikme bulunmaktadır. Dezavantajları ise uzun süre entegrasyon hatası yani drift ve kalibrasyon gereksinimi içermektedir. İMO çeşitleri. İMO'lar teknoloji ve hassasiyetlerine göre sınıflandırılmaktadırlar. Mekanik IMO, jiroskop ve ivme ölçerler mekanik yapıya sahiptir. Yüksek doğruluk, büyük boyut ve maliyetlidirler. Mikro elektromekanik IMO bulunmaktadır. Küçük boyutlu, düşük maliyetli, otomotiv ve drone uygulamalarında yaygındırlar. Fiber optik IMO ise fiber optik jiroskop içermektedir. Yüksek doğruluk genellikle askeri ve havacılık uygulamalarında daha çok kullanılmaktadırlar. Ring laser gerilim ise yüksek hassasiyetli lazer tabanlı jiroskop kullanmaktadır. İMO'nun otonom araçlarda kullanım alanları nelerdir? Araç, konum ve yön tayini, GPS sinyalinin zayıf olduğu ortamlarda konum takibi de sağlar. Bunlar nelerdir? Tünel içerisi ya da şehir içi, stabilizasyon ve denge kontrolü sağlamaktadırlar. Diğer sensörlerle veri füzyonu içerisindedirler. Bunlar da nedir? Lidar, radar, kamera. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında bir otonom araçta lidar, radar ve kamera bunun yanında IMU da bulunmakta. Ultrasonik sensörleri de söylemiştik zaten. Bunların hepsi birlikte bir takım halinde çalışarak aracın her şeyini karşılıyorlar aslında baktığımızda. Diğer sensörlerle karşılaştırmasını yaptığımızda menzil ve çözünürlük olarak baktığımızda IMU yakın ve anlık hareket hassasiyeti, radar orta ve uzun mesafe, lidar yüksek çözünürlük ve uzun mesafe,
Kamera ise görsel analizi sağlamaktadır. Hava koşullarına baktığımızda hava koşullarına etkileniyor mu etkilenmiyor mu diye. İMO etkilenmiyor. Radar düşük bir şekilde etkileniyor. Lidar ise çok çok yüksek etkileniyor. Kamera da aynı şekilde yüksek bir şekilde etkileniyor. Avantajlarına bakarsak da IMO GPS sinyali yokken bile çalışır, düşük gecikme vardır. Radar uzun mesafede algılama vardır. Lidar'da ise 3D haritalama, kamerada görsel veri analizi bulunmaktadır. Dezavantajlar olarak baktığımızda IMU'da uzun süre entegrasyon hatası bulunmaktadır. Radarda metal yansımalar olabiliyor. Bunları engellemek için uğraşlar vardı. Geçen hafta anlatmıştım. Lider'de ise hassas hava koşulları yani hava koşullarından çok etkileniyor. Kamera ise karanlık ve sis etkisinde yeterince göremiyordu. Yeterince net bir görüntü oluşturamıyordu. Sonuç olarak IMU otonom araçlarda temel hareket ve konum algılama sensörlerinden biridir. Diğer sensörlerle veri füzyonu yaparak aracın çevresini ve konumunu hassas şekilde izlemeye olanak sağlar. MEMS IMU'lar maliyet ve boyut açısından otomotiv uygulamalar için uygundur. Yüksek doğruluklu IMU'lar ise kritik navigasyon görevlerinde kullanılmaktadırlar. Evet arkadaşlar, şimdi de burada bir otonom araçtaki lidar, kamera, sonrası uzun menzilli radarların nerede olduğunu ve ne işe yaradığını kısaca anlatmış aslında baktığımızda. Ee, Şimdi burada adaptif seyir kontrol bulunmaktadır. Şurada en ön kısımda. Daha sonrasında bu kısımda acil frenleme, yaya algılama, çarpışmadan kaçınma sağlayan lidarımız bulunmaktadır. Şurada da biraz önce adaptif seyir kontrol dedim. Uzun menzilli radar bu görevi görüyor. Daha sonrasında kameramızın buradaki etkisi trafik işareti tanıma, daha sonra şeritten ayrılma uyarısına bakıyor. Çapraz trafik uyarısı var burada. Bunu da kısa orta menzilli radarlar yapıyor arkadaşlar. Daha sonra ultrasonik sensörler mor renkle göstermiş. Bu da park yardımını park asistanlığı yapıyor. Yani park yardımında yardımcı oluyor. Şurada önde de arkada da bulunmaktadır gördüğünüz gibi. Daha sonrasında çevre görünümünü yandaki kameralar yapmaktadır. Kör nokta tespitini uzun mesafeli radarlar yapıyor ya da orta mesafeli de olabilir ama radarlar gerçekleştiriyor. En arkadaki park yardımı ve çevre görünümünü de lidar veya kameralar gerçekleştiriyor. Kameralar gerçekleştiriyor buraya da park yardımını ve çevre görünümünü kameralar gerçekleştirmektedir yine. Daha sonrasında kısım var. Bunu ben biraz daha uzaklaştırayım ve daha rahat görelim. Sırasıyla size neler olduğunu söyleyeyim. Adaptif adaptif hız sabitleyici, acil fren yardımı, daha sonrasında yaya algılama, çarpışmadan kaçınma sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, trafik işareti tanıma, ee, daha sonrasında görüş kamerası var. Ee, Daha sonra çapraz trafik uyarısı, kör nokta monitörü, arkadan çarpışma uyarısı ve akıllı park yardım sistemi bulunmaktadır otonom araçlar. Yani o bir otonom araçta bunların hepsi bulunmaktadır arkadaşlar. Şurada da hatta pembe renk e, radar, turuncu renk lidar, sarılar kamera yani kameraların nereleri gördüğünü gösteriyor. Ultrasonik sensörlerin nereleri algıladığını, nereleri görebildiğini gösteriyor. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi. Ve son olarak bir otonom araçta neler bulunması gerektiği ya da yarı otonom, hiç otonom değil. Bunları sıralamış aslında. Şurada hiç otonom olmayan bir araçta iki tane kamera
bir tane radar, bir tane de 8-12 arası ultrasonik sensörler bulunmaktadır. Burada yarı otonom bir araç var. Bunda ise 6 tane kamera, 5 tane radar, 8-12 arası ultrasonik sensör bulunmaktadır. Şu şu kısımdaki araç ise yakınlaştırayım hatta. Şuradaki görseldeki araçta ise 12 tane kamera, 9 tane radar, bir tane lidar ve 8 ile 12 arası bir ultrasonik sensör bulunmaktadır. Evet. Bu kısımda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi dersi bitirmeden önce bir tane videoyu size Türkçe bir şekilde anlatacağım. Normalde video İngilizceydi. Ama ben bunu size Türkçe anlatacağım. O kısma geçelim. Burada video bulunmakta. Otomatik yönlendirmeli araçları anlatıyoruz burada. Daha sonra otomatik yönlendirmeli araç veya AGV olarak geçerler. Zemindeki işaretli uzun çizgileri veya telleri takip eden ya da gezinme için radyo dalgaları, görüntü kameraları, mıknatıslar veya lazerler kullanan sürücüsüz batarya ile çalışan bir araçtır. Genellikle bir fabrika veya depo gibi büyük bir endüstriyel binada ağır malzemeleri taşımak için endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Navigasyon kablolu. Zemine bir yarık kesilir ve bir kablo yüzeyin yaklaşık 1 inç altına yerleştirilir. Bu yarık AGV'nin takip edeceği yol boyunca uzanır. Bu kablo radyo sinyali iletmek için kullanılmaktadır. Ee, Radyo sinyali iletmek için kullanılmaktadır. AGV'nin altına zemine yakın bir sensör yerleştirilir. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi sensör kablodan iletilen radyo sinyalinin göreli konumunu algılar. Bu bilgi direksiyon devresini düzenlemek için kullanılır ve AGV'nin kabloyu takip etmesini sağlar. Burada da gördüğünüz gibi biraz önce dediğim gibi AGV'nin altına zemine yakın bir sensör yerleştirilmektedir. Sensör kablodan iletilen radyo sinyalinin göreli konumunu algılar. Sonra kılavuz bant var arkadaşlar. Kılavuz bantta da AGV'ler kılavuz yol için bant kullanılır. Bantlar iki türden biri olabilir. Manyetik veya renkli olmak üzere. AGV bant yolunu takip etmek için uygun kılavuz sensörüyle donatılmıştır. Bantlı yönlendirmenin kabloyu yönlendirmeye göre en büyük avantajlarından biri güzergahın değişmesi gerektiğinde kolayca çıkarılıp yeniden konumlandırılabilmesidir. Renkli bant başlangıçta daha ucuzdur ancak yüksek trafik alanlarında bandın zarar görmesi veya kirlenmesi durumunda gömülü olma avantajından yoksundur. Daha sonrasında lazer hedefli navigasyon var üçüncü olarak. Navigasyon duvarlara, direklere veya makinelere yansıtıcı bant yerleştirilerek yapılır. RGB döner bir kule üzerine monte edilmiş bir lazer verici ve alıcı taşır. Lazer aynı sensör tarafından gönderilir ve bant ve alınır. Görüş hattında ve menzil içinde olan herhangi bir yansıtıcıya olan açı ve mesafe otomatik olarak hesaplanır ama mesafe otomatik olarak bazenleri hesaplanmaktadır. Daha sonra fotoğrafta da gördüğünüz gibi şurada lazer bulunmaktadır. Daha sonra burada yansıtma hedefi vardır ve alt kısımda da lazer üçgenleme oluşur bu şekilde. Burada şu an gördüğünüz gibi lazer şurada, yansıtma hedefi burada. Ve bu şekilde bir üçgen oluşuyor. Buna da lazer üçgenlenme deniyor. Bu şekilde. Ee, Daha sonrasında AGV'nin hafızasında saklanan yansıtıcı yerleşim haritası ile karşılaştırılır bu alınan bilgi. Bu navigasyon sisteminin AGV'nin mevcut konumunu üçgenleme yöntemiyle belirlenmesini sağlar. Mevcut konum yansıtıcı yerleşim haritasında programlanmış yol ile karşılaştırılır.
AGV'nin rotada kalmasını sağlamak için direksiyon buna göre ayarlanır. Ardından sürekli güncellenen konum bilgisiyle istenen hedefe doğru ilerleyebilir. Dördüncü olarak ataletsel jiroskopik navigasyon gelmektedir arkadaşlar. AGV yönlendirmesinin başka bir biçimi ataletsel navigasyondur. Ataletsel yönlendirme ile bir bilgisayar kontrol sistemi araçları yönlendirir ve görev atar. İş yerinin zeminine transponderler gömülüdür. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Acil bir aracın rotasında olduğunu doğrulamak için bu transponderleri kullanır. Bu şekilde. Bir jiroskop aracın yönündeki en küçük değişikliği algılayabilir ve ACV'nin yolunda kalmasını sağlamak için bunu düzeltir. Ataletsel yöntemdeki hata payı artı veya eksi 1 inçtir. Yani 1 inçin biraz altında biraz üstündedir. Ataletsel sistem dar koridorlar veya aşırı sıcaklıklar dahil neredeyse her ortamda çalışabilir. Ataletsel navigasyon aracın okuyup takip edebileceği şekilde tesisin zeminine gömülü mıknatısların kullanımını içerebilir. Bu da bu şekildeydi. Şimdi beşinci olarak vizyon rehberliği veya görsel yönlendirme olarak Türkçe çevrilen kısımdayız. Görsel yönlendirme AGV'ler ortama veya altyapıya herhangi bir değişiklik yapılmadan kurulabilir. Kameralar kullanılarak güzergah üzerindeki özellikler kaydedilir. AGV bu kayıtlı özellikleri kullanarak güzergahı yeniden oynatır ve yönlendirir. Görsel yönlendirmeli AGV 360 derece görüntüler kullanır ve bir 3D harita oluşturur. Bu da görsel yönlendirmeli AGV'lerin eğitilmiş bir güzergahı insan yardımı olmadan veya konumlandırma sistemlerinde özellikler eklenmeden takip etmesini sağlar. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada kameramız bulunmaktadır. Daha sonrasında buradan bakış açısı ve bu şekilde haritalama yapmaktadır. Biraz önce de anlattığım gibi. Tablolu navigasyona baktık. Daha sonra kılavuz band. Daha sonrasında lazer hedefli navigasyon. Dördüncü olarak ataletsel navigasyon. Beşinci olarak da vizyon rehberliği yani görsel yönlendirmeye baktık. Şimdi sırada araç yönetimine geldi. Araç yönetiminde ise insansız araçların yönetimi ve koordinasyonun iki yönü vardır. Bunlar da trafik kontrolü ve araç sevkiyatıdır arkadaşlar. Trafik kontrolüne baktığımızda otomatik yönlendirmeli araç sisteminde trafik kontrolünün amacı araçlar arasındaki etkileşimi en aza indirmek ve çarpışmaları önlemektir. Trafik kontrol yöntemleri, trafik kontrolü için 3 yöntem vardır. İleri algılama veya araç üzeri algılama kontrolü, bölge algılama kontrolü ve kombinasyon kontrolü olmak üzere 3 tanedir. İlk olarak ileri algılama kontrolü veya araç üzeri algılama olarak algılamaya baktığımızda şurada. İleri algılama kontrolünde araç üzeri algılama olarak da adlandırılır. AGV önünde başka bir AGV'yi tanımlayabilen engelsiz algılama sensörleriyle donatılmıştır ve yavaşlar veya durur. Daha sonrasında daha sonra da arkadaşlar bu kontrolde kullanılan sensör türleri başka bir aracın varlığı algılandığında AGV'nin durmasına neden olan optik ve ultrasonik cihazlar içermektedir. Şekilde de gösterildiği gibi AGV'ler arasında korunması gereken belirli bir menzil veya mesafe vardır. Sensör cihazı belirlenen menzil içinde kalan herhangi bir nesneyi algılamak için sürekli olarak ileriye bakar. Bir araç diğerine çok yaklaştığında sensörler o aracı algılar ve arkadaki aracın durmasına neden olur. Araç 02'nin hareketi engel ortadan kalktığında
arkadaki aracın durmasına neden olur. Araç hareketi engel ortadan kalktığında yeniden başlamaktadır. Yani şu fotoğrafta da gördüğünüz gibi şurada belirli bir aralık var. Belirli bir aralık var. Daha sonra algılama cihazları şurada arkadaşlar. Düz kılavuz yolu da buradan geliyor. Algılama cihazları burada. Belirli bir aralıkta da anlamaktadır cihaz. Daha sonrasında bunların dezavantajları ve avantajları vardır. İlk olarak avantajını söylersek ileri algılama kontrol sistemi genellikle uzun ve düz yollar için uygundur. Dezavantajına baktığımızda ise ileri algılama kontrol sistemi kavşaklardaki ve köşelerdeki engelleri algılayamazlar. Birinciyi anlattık bu şekilde. Şimdi ikinciye geldiğimizde ikincisi de bölge algılama kontrolüdür. Bölge algılama kontrolü en yaygın kullanılan yöntemdir. Burada atölye zemininin kılavuz yol alanları bölgelere ayrılır. Belirli bir zamanda yalnızca bir ACV'nin bir bölgede bulunmasına izin verilir. Bölge algılama kontrolünde merkezi bilgisayar tüm kılavuz yolu takip eder. Bu yol bölgelere ayrılmıştır. Bir AGV bir bölgeye girdiğinde o bölge diğer AGV'ler için engellenmiş olmaktadır. Şekilde de gördüğümüz gibi tipik bir bölge algılama kontrol sistemini göstermektedir. Burada e, birinci bölge A bölgesi, B bölgesi, C bölgesi ve D bölgesi olarak baktığımızda bu kısım kılavuz yolu oluyor arkadaşlar. Görselde bu şekilde. Daha sonra bölge uzunluğu genellikle bir AGV'yi ve güvenlik ile diğer hususlar için ek alanı barındıracak kadar yeterlidir. Bir bölge dolduğunda o bölge engellenmiş olur ve tekrar boşalana kadar engel aktif halde kalır. Örneğin A, C ve D bölgeleri engellenmişken B bölgesi boştur. ACV2, ACV3 tarafından D bölgesine girmekten engellenmiştir. Ancak hem ACV2 hem de ACV1 B bölgesine girebilmektedir. Uygunluk ve avantaj ve dezavantajlar olarak bakalım arkadaşlar. Uygunluk olarak baktığımızda bölge algılama kontrolü aralıklı eğrilere sahip yollar için daha uygundur. Avantajı bölge algılama kontrolü daha güvenli bir yaklaşımdır. Dezavantajı ise bölge algılama kontrolü malzeme taşıma işlemlerinde bazı verimsizlikler yaratmaktadır. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra üçüncü olarak kombinasyon kontrolüne geldiğimizde kombinasyon kontrolünde hem ileri kontrol algılama hem de bölge algılama kontrolleri her iki stratejinin avantajlarını elde etmek için seçici olarak kullanılmaktadırlar. Uygunluk olarak bakarsak bu kombinasyon kontrolüne, kombinasyon kontrolü kılavuz yol sistemi uzun düz kılavuz yol bölümleri içerdiğinde ancak içerdiğinde yine de aralıklı eğriler ve kavşaklar bulunduğunda kullanılmaktadırlar. Araç türlerine geldik şimdi. İlk olarak çekici araçları anlatacağız. Görselde gördüğünüz gibi bu şekildedir bu araçlar. Aynı zamanda sadece çekici de denmektedir. Tanıtılan ilk türdü ve bugün hala çok popüler bir türdür. Çekici araçlar çok çeşitli römork türlerini çekebilir ve kapasiteleri 2000 pound ile 160 bin pound arasında değişmektedirler. Çekici araçlarımız bu şekildeydi. Daha sonrası ikinci olarak AGV üniter yük araçları var arkadaşlar. Görselde gördüğünüz gibi. Üniter yük taşımaya ve genellikle otomatik yük transferlerine olanak tanıyan güverte donanımlarıyla donatılmıştırlar. Güverteler kaldırma ve indirme tipi, motorlu veya motorsuz silindirli, zincirli veya kayışlı güverteler ya da çok bölmeli özel güverteler olabilmektedirler. Üçüncü olarak da AGV paletli araçlara geldik. AGV paletli araçlar görselde
gösterildiği gibi. Bu AGV paletli araçlar paletli yükleri zemin seviyesinden alıp taşımak üzere tasarlanmıştırlar. Sabit yük standartlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırırlar. Olarak AGV forklift aracı var arkadaşlar. Görselde gördüğünüz gibi hem zemin seviyesindeki hem de standartlardaki yükleri hizmet verebilme yeteneğine sahiptir bu tür araçlar. Bazı durumlarda bu araçlar raflara yük istifleyebilir. Bazen yüksek raf sistemlerinde yükleri depolamak veya almak için 30 feet'e kadar kaldırma yapabilirler. Beşinci olarak da AGV hibrit araçlar vardır arkadaşlar. Standart sürücülü bir forklift aracından uyarlanmıştır. Böylece tamamen otomatik çalışabilir veya bir forklift sürücüsü tarafından kullanılabilirler. Bu araçlar römork yükleme işlemlerinde ve depolar içinde malzeme taşıma işlemlerinde kullanılmaktadırlar. Çoğu zaman çatallarla donatılmıştır ancak çoğu yük türüne uyacak şekilde özelleştirilebilirler. Daha sonra 5 de bitti arkadaşlar. Ee, Altıncı aracımız hafif yük AGV. Yaklaşık olarak fotoğrafta gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 500 pound veya daha az kapasiteye sahip araçlardır ve hafif üretim ortamlarında küçük parçaları, sepetleri veya diğer hafif yükleri taşımak için kullanılmaktadırlar. Görselde de o şekilde zaten. Sınırlı alana sahip bölgelerde çalışmak üzere tasarlanmıştırlar. Yedinci aracımız arkadaşlar AGV montaj hattı araçları. Şekildeki gibi seri montaj süreçlerini içeren uygulamalar için hafif yük AGV'nin bir uyarlamasıdır. Yaygın uygulamalar olarak baktığımızda ilk olarak ham madde taşımada AGV'ler kağıt, çelik, kauçuk, metal ve plastik gibi ham maddeleri taşımak için kullanılır. Malzemeleri teslim alma noktasından depoya taşır ve doğrudan üretim hatlarını teslim ederler. İlk olarak ham madde taşıma araçları bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bundan sonra da palet taşıma araçları var. Palet taşıma AGV'ler için son derece popüler bir uygulamadır. Çünkü üretim ve dağıtım tesislerinde paletlerin tekrarlayan hareketi çok yaygındır. AGV'ler paletleri paletleyiciden streçleme işlemine depoya, ambar alanına veya çıkış sevkiyatı rampalarına taşıyabilirler. Görselde gördüğünüz gibi bu şekilde taşımaktadırlar. Üçüncü olarak da bitmiş ürün taşıma araçlarımız bulunmaktadır. Bitmiş ürünleri üretimden depoya veya sevkiyata taşımak, malzemelerin müşterilere teslim edilmeden önceki son hareketidir. Bu hareketler genellikle en nazik malzeme taşıma işlemi gerektirir. Çünkü ürünler tamamlanmıştır ve sert taşıma nedeniyle zarar görebilirler. AGV'ler hassas şekilde kontrol edilen yönlendirme, hızlanma ve yavaşlama ile çalıştıkları hasar olasılığını en aza çalışırken hasar olasılığını en aza indirirler. Bu da onları bu tür uygulamalar için mükemmel bir seçenek haline getirir. Görselde gördüğünüz şekilde taşımaktadırlar arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonrasında dördüncü olarak da römork ve yükleme araçlarımız vardır. AGV'ler bitmiş ürün paletlerini özel rampa ekipmanları olmadan doğrudan standart yola uygun römorkları taşımak ve yüklemek için kullanılır. AGV'ler paletleri konveyörlerden, raflardan veya hazırlık alanlarına alabilir ve belirlenen yükleme düzenine göre römorka teslim edebilir. Bazı otomatik römork yükleme AGV'leri yönlendirme için römork duvarlarını görmek amacıyla doğal hedefleme kullanır. Bu tür AGV'ler tamamen sürücüsüz veya hibrit araçlar olabilmektedirler. Beşinci olarak da rulo taşıma araçlarımız var arkadaşlar. Bu şekilde fotoğrafta gördüğünüz gibi bu şekilde taşıyorlar. AGV'ler kağıt fabrikaları, dönüştürücüler, matbaalar, gazeteler, çelik üreticileri ve plastik üreticileri dahil olmak üzere birçok türde tesiste ruloları taşımak için kullanılırlar. AGV'ler ruloları zeminde, raflarında depolayabilir ve istifleyebilir. Hatta matbaaları kağıt rulolarını otomatik olarak yükleyebilmektedirler. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı.